Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Herkese selamlar. Mevlana'nın türbesinde yıllar önce öldüğü halde görülen ve mezar odasına girerek kaybolan Selahaddin Zergüp Efendi'nin esrarengiz hikayesini 1. bölümde anlatmıştık. O bölümü izlemeyenler mutlaka konu bütünlüğü için ilk bölümü izledikten sonra bu bölümü izlemesini önemli tavsiye ederiz. Selahaddin Zergüp olayı uzun süre Mevlevi dervişler arasında gizli tutulmuştu ki günümüzde halen gizli tutuluyor. Ancak bir şekilde Osmanlı Padişahı 4. Murat'ın kulağına gitmişti ve bu esrarengiz olay oldukça dikkatini çekmişti. Derhal emir verdi ve Konya yolunu tuttu. Mevlana'nın türbesine ulaşmıştı. Mezar odasına inmek istediğini söyledi, ancak Mevlevi dervişleri yaşanan olayı anlatarak bunun çok sakıncalı olacağını söyleyerek karşı çıkmışlardı. Koca padişah haliyle izin verilmemesine sinirlenmişti. O an aklına kurnazca bir fikir geldi. Elindeki tesbihi mezar odasının içine atmıştı ve emir verdi. "Madem siz benim sağlığımı düşünüyorsunuz ve inmemi istemiyorsunuz, ben de o halde o tesbihimi istiyorum," dedi. "Yarına kadar tesbihi bana getirmezseniz hepinizin kellesini alırım," diye de ekledi. Dervişler kara kara düşündüler ne yapacaklarını. Ertesi sabah olduğunda padişahın geleceğini kendilerine haber vermişlerdi. Ama dervişler de çareyi bulmuşlardı. Nihayet padişah geldi ve tesbihi sordu. Dervişler ise korka korka mezar odasına günahkar hiçbir kulun giremeyeceğini, ancak günahsız birinin girebileceğini söylediler. Padişah şaşırmıştı. Kendisini günahkar olarak ima etmelerine kızmıştı ama çok takılmadan günahsız kişiyi nasıl bulacaklarını sordu. Dervişler henüz reşit çağa erişmemiş bir kız çocuğunu indireceklerini, zira reşit çağa erişmediği için günahsız olduğunu söylemişlerdi. Padişahın da aklına yatmıştı bu durum. Kız çocuğunu aşağıya indirdiler. Mezar odası adeta zifiri karanlıktı. İnmeden önce padişah sıkı sıkı tembihlemişti küçük kıza. "Aşağıya indiğinde etrafa iyice bak ve gördüğün her şeyi bana anlat." Küçük kız çocuğu merdivenden aşağıya indi. Yukarıdan dervişlerden biri zemine güvenle ulaşıp ulaşmadığını sordu. Küçük kız çocuğu "İndim," diye seslendi. Ama sonra bir çığlık koptu. Küçük kız çocuğu çığlık atmıştı. Orada bulunan babası telaşla atıldı ama dervişler önünü kesti. İnmesine izin vermedi. Herkes aşağıya bakıyordu. Ancak ne kız çocuğu görünüyordu ne de başka bir şey. Padişah emir vermişti. Derhal aşağıya biri insin ve kızı kurtarsın demişti ama o an dervişlerden biri "Orada gördüm," diye haber verdi. Ve kız çocuğunun yukarıya doğru gelmeye çalıştığını fark ettiler. Çocuk sağ salim ulaşmıştı yukarıya. Ama gariplikler vardı. Birincisi, elinde tesbih yoktu. Yani padişahın tesbihi aşağıda kalmıştı. Kim bilir, belki de halen mezar odasında 4. Murat'ın tesbihi öylece duruyordur. İkinci sorun ise kız çocuğu inanılmaz şekilde titriyordu. Ne olduğunu, ne gördüğünü sordular ama hiçbir cevap vermedi. Sadece titriyordu. Padişah huzuruna çağırdı. Bir süre geçmişti, kızın titremesi de yavaş yavaş kaybolmuştu. Ama bu kez başka bir sorun ortaya çıktı. Kız çocuğunun dili tutulmuştu. Konuşamıyordu. Ne yaptılarsa konuşmadı. Korku gözlerinden okunuyordu adeta. Sonraki günlerde de birçok kişiye, hocaya götürdüler ama nafile. Hiçbir zaman dili açılmadı ve aşağıda ne gördüğünü anlatamadı.
Rivayet odur ki 3 yıl sonra da aniden hayatını kaybetti. Küçük kız çocuğu aşağıda ne görmüştü? Bugün halen daha bilinmiyor. Bir iddiaya göre o da çok karanlık olduğu için çok korkmuş ve geçirdiği travmadan dolayı dili tutulmuştu. Ancak bir başka iddia daha var ki o da mezar odasının sırrını daha da koyulaştırıyordu. Selçuklu Türkleri o tarihte mumyalama tekniğini biliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han dahil 7 padişahın naaşının mumyalandığına dair önemli iddialar vardı. Mevlana'nın naaşı da mumyalandığı için muhtemelen öylece duruyordu. Kız çocuğu orada yatan Mevlana'yı görünce bu hale gelmiş olabilirdi. Bu olay dönemin önde gelen Mevlevilerini harekete geçiriyor ve 1640 yılında mezar odasının ağzı tuğlayla örülüp üzeri kurşunla kaplanıyordu. O tarihten sonra mezar odasının ağzındaki kurşun hiçbir zaman kaldırılmadı. Mezar odası sırlarıyla birlikte belki de ebediyete kadar sessizliğe gömüldü. Ancak odanın hikayesi burada bitmiyor. Aradan 300 yıl geçtikten sonra Mısır'daki piramit sırlarına benzeyen bir dizi olay daha yaşanacaktı. Bu olayın 2 tanığı var. Biri olayı yaşayan Yusuf Akyurt. Öteki de onun yaşadığını Murat Bardakçı'ya anlatan Abdülbaki Gölpınarlı Hoca. 1930'lu yılların güzel bir gününde Mevlana Müzesi'nin müdürü Yusuf Akyurt odasında tek başına otururken aklına Sanduka'nın altındaki mezar odası gelir. Hikayeleri o da duymuştur. Merak eder acaba mezar odasında ne var diye. Oturduğu yerde içinden sessiz bir şekilde sadece aklından geçirerek acaba şu odaya bir girsem de içinde ne olduğunu görsem, bu söylentiler nedendir bir bilsem diye geçirir. Ancak tepki çekeceğini düşündüğü için kararsızdır. Girsem mi, girmesem mi? Müze müdürüdür. Girmesi kolay olabilir. Tam o esnada kapı çalınır ve içeriye müzenin yaşlı odacısı girer. Bu yaşlı adam aslında Mevlevi dedesidir. Cumhuriyetin ilanından sonra tekke ve zaviyeler kapandığı için müzeye çevrilen türbede odacı olarak çalışmayı kabul etmiştir. Çünkü bu adam Mevlana'ya aşık bir adamdır. Çünkü bu adam Mevlana'ya sadık bir adamdır. Yaşlı Mevlevi dedesi saygılı bir şekilde içeriye girer ve Yusuf Akyurt'un tüylerini diken diken eden şu cümleyi söyler. Efendi, sakın oraya inmeyi düşünmeyin. Ancak bu şaşkınlık müdürü kararından vazgeçirmez. Aklından geçirmiştir ama aklından geçirdiği şeyi yaşlı Mevlevi dedesi bilmiş ve içeriye girip onu uyarmıştır. İlahi bir tecelli mi bilinmez. Ama müdür kafasına koymuştur bir kere. Mezara inecektir. Hele Mevlevi dedesinin bu sözünden sonra daha çok duyguları kamçılanmıştır. Mezara inmek üzere kurşunla kaplı kapağın önüne gelir. Halıyı kaldırır. Tam kapağı açmak üzereyken bir adam büyük bir telaşla bağırarak içeriye girer. "Müdür bey yetiş, evin yanıyor, yangın çıktı." Yusuf Akyurt gelinceye kadar evi kül olmuştur. İşte tam o sırada eline bir telgraf tutuşturulur. Müze müdürü enteresan şekilde durduk yere başka bir yere tayin edilmiştir. Oysa görevini çok iyi yaptığı halde bunun olması onu şaşırtmıştır. Müdürün başına gelenler bu kadarla da sınırlı değildir. Tayini sebebiyle yola çıkmıştır. Konya-Ankara yolunda seyahat etmekteyken içinde bulundukları kamyonun yolda bir kavise girmesi ve kapının aniden açılmasıyla müze müdürünün oğlu araçtan fırlar ve oracıkta hayatını kaybeder. Kimine göre mezar odasının sırrı Yusuf Akyurt'u hala takip etmektedir. Müdür bey oğlunun cenazesini alıp Konya'ya döner. Cenaze töreninden sonra doğruca Mevlana Müzesi'ne gider ve sandukanın başında ellerini açıp haykırmaya başlar.
Yetmedi mi? Affet artık. Yetmedi mi? Aradan 5 yıl geçtikten sonra Yusuf Akyurt'un yeğeni olan Mustafa Akyurt, memuriyeti sebebiyle Konya'ya tayin olur. Bir gece rüyasında Mevlana'yı görür ve ona türbeyi ziyarete gelmesini, matbaahanenin bahçeye bakan camının dibini kazmasını, burada bulacağı şeyi ise amcası Yusuf'a hediye ettiğini, onu affettiğini, bahçeyi kazarken de çekinmemesi gerektiğini söyler. Mustafa Akyurt bu rüyadan çok etkilenir. 2 gün bekler, araştırır, sorar, tavsiyeler üzerine 2 gün kadar sonra çekine sıkıla türbeyi ziyarete gider. Mevlana'nın dediği yere varınca Mevlevi dedelerinin orada toplanmış olduğunu görür ve kararından vazgeçmeyi düşünürken onu gören Mevlevi dedeleri gülümseyerek kolundan tutar ve bizzat küreyi eline verirler. Bu durumdan çok etkilenir Mustafa Akyurt. Sessizce rüyasında gördüğü yeri kazarak üzerinde Mevlana'nın mührü bulunan bir yüzük bulur. Yüzük birçok antikacıya, Mevlevi dedesine inceletilir ve Mevlana'ya ait olduğu anlaşılır. Mevlana'nın yaşadığı dönemde birçok sırlı olay ile anıldığı gibi yaşamından sonra da sırlı olaylar olmaya devam etmiştir. 1. bölümde anlattığımız gibi mezar odasında kaybolan derviş gerçekten kimdi? Nasıl kaybolmuştu? Küçük bir kız aşağıda ne görmüştü? Dili korktuğu için tutulmuştu ama asıl soru onu korkutan neydi? Müze müdürünün aklından geçirdiği bir düşünceyi yaşlı odacı nasıl bilmişti? Tam mezar odasına girmeye niyetlendiğinde müdürün evi nasıl yanmıştı? Böyle bir rastlantı nasıl olabilmişti? Ödediği bedellerden sonra rüyada kendisine hediye edilen yüzük tam da rüyada tarif edilen yerde nasıl çıkmıştı? Üstelik şahitlerin huzurunda. Dahası orayı kazacağını rüyada görmüştü. Peki ama Mevlevi dervişleri nereden biliyordu ve orada nasıl hazır bulunmuşlardı? Bu soruların elbette ki şu an için cevabı net olarak yok ve mezar odası 748 yıldır kurşun bir levhanın altında gizemini korumaya devam ediyor.